Merhaba arkadaşlar. Bugün size küçük bir Django projesi tanıtacağım. Bu projeyi aynı zamanda GitHub'ta paylaştım. Şuradaki adres GitHub adresidir. Klonlayıp projeyi hemen kullanabilirsiniz. Peki bu proje ne sağlıyor? Şurada bir örnek sayfa. 14 tane farklı chatbot'u burada tanımladım. Bu sayıyı istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Hatta chatbot'la sınırlı tutmanız da gerekmiyor. Başka linkler ekleyebilirsiniz. Burada tek bir sayfa üzerinden bu AI botları karşılaştırmalı olarak kullanabiliyorsunuz. Örneğin bir sorgu yapmak istediniz. Bu sorgu Google Bard'da nasıl yanıtlanıyor? Buraya girdiniz. Çıktınız, ne bileyim, Hugging Face chat'a girdiniz. Burada aynı sorguyu girdiniz. Yanıtına baktınız. İstediğiniz gibi burada tanımlanmış olan farklı AI chatbotlarını tek bir merkezden kontrol edebilme şansınız var. Bu proje nasıl kurulacak? Birazdan onu size göstereceğim. Şimdi projemizi GitHub'tan nasıl indirip kuruyoruz? Bunu göstereyim. Paylaşım adresimiz şurada. github.com Ahmet Aks Multi-Chatbots on Django şeklinde. Şimdi biz önce ne yapıyoruz? Desktop'taki YZ alt çizgi projeleri klasörüne giriyoruz. Klonlamayı burada yapacağız. Git clone, şöyle önce şurayı bulalım. Tıkladık. Aldık adresi. Geldik buraya. Yapıştırıyoruz. Enter'ladım. Klonlamayı yaptık. İşlemlerimize devam edelim. Bu klonlamayı HTTPS üzerinden veya SSH üzerinden yapabilirsiniz. Onu uygun şekilde seçeceksiniz. Projeyi klonladık. Şimdi proje klasörüne geçelim. cd enter multi-chatbots on Django. Burada hemen önce sanal ortamımızı oluşturacağız. Python 3 mvenv env enter'ladım. Sanal ortamımız da oluştu. Şimdi bunu aktive edelim. Source env sanal ortam klasörümüz. Buradaki bin klasörü ve activate. Enter'ladım. Görüyorsunuz. Az önce zaten aktif durumdaydı. Yani bu şekilde aktif olmasaydı bu komutu verdiğimizde aktive olacaktı. Şimdi ilk yaptığımız bizim pip install upgrade pip diyerek pipi yükseltmek idi. Hemen yükselttik ve pip install -r requirements text komutunu vererek gerekli modülleri kurmak. Modüllerimiz de kuruluyor. Çok az zaten. Modüllerimiz de kuruldu. Pip list diye göstereyim. Evet, şurada kurulmuş olan Django var. Sonra mesela Easy Thumbnails'i kullanıyoruz. Django import export. Bu projede çok fazla işimize yaramayacak ama
Onu da kurmuş bulunduk. Şimdi sanal ortamımızı aktive ettik. Yapacağımız işlem veri tabanını devreye sokmak. Bunun için Python manage.py make migrations diyoruz. Bu hem sistem için gerekli olan bilgileri işliyor veri tabanına hem de bizim modellerimizi oluşturuyor. Enter'ladım. Evet, burada görüyorsunuz bot filter, kategori ve bot isimli modelleri oluşturdu. Bunu veri tabanına nasıl işliyoruz? Migrate diyoruz. Enter'ladım. Evet. Şu anda bütün sistemimiz, veri tabanımız hazır durumda. LS'de göstereyim. Nerede? DB SQLite 3. Şu bizim veri tabanımız şu anda bu. Peki programda bir kullanıcıya ihtiyacımız olacak. Bu şart değildi ama gelişebilir durumda olması için programın bir kullanıcıyı tanımlamanın doğru olacağını düşündüm. Bunu da Python manage.py create super user olarak giriyoruz. Kendimize bir süper kullanıcı tanımlıyoruz. Admin diyorum adına. Enter'ladım. E-mail adresi atladım. Password yine admin diyeceğim. Basit olsun diye admin dedim. Uyarıyor yani bu kullanıcı adıyla parola aynı olmaz, problem yaratabilir diye. Olsun diyorum. Y tuşuna bastım. Parolası admin olan, adı admin olan bir kullanıcı oluştu. Şimdi yapacağımız iş artık projeyi çalıştırmak. Python manage.py start server. Şuradaki örnekte 8123 isimli portu kullansın demiştim. Ama biz doğrudan 8000'i kullanalım. Yani hiç IP adresi ve port numarasını vermeden doğrudan çalıştıralım. Ne dedik? Python manage.py start server. Enter'ladık. Pardon, start server değil tabii. Run server diyeceğiz. Start up eklerken kullanıyoruz. Start up şeklinde. Bu run server. Enter'lıyorum. Evet. Şu anda sistemimiz hazır. Çalıştırabiliriz. Kontrol. Evet. Ham haliyle veri tabanında bilgi olmadan sistemimiz ayaklandı. Şimdi login butonuna bastım. Buraya admin diyorum. Admin diyerek parolamızı da verdim. Enter'ladım. Bir daha deneyelim. Tamam. Bazen böyle gecikmeler oluyor. Admin şu anda devreye girdi. Bakın şurada bots'un yanında admin bu kullanıcı adını gösterir. Bots'a tıkladım. Ana sayfamıza geçtik ve görüyorsunuz şu 0 kayıt sayısını gösterir. Kayıt sayısı 0. Hiçbir kaydımız yok. Şimdi burada bir tane AI bot tanımlayalım. Mesela Google Bard tanımlayalım. Bunun linki https
bart.google.com. Save dedim. Bakın bir kayıt oluştu. Şimdi şunu büyüteyim. Çünkü başka şey yapmayacağız şimdi. Bir kayıt daha yapalım. Create new bot record dedim. Mesela ChatGPT. Bunun adresini gireceğim. https://chat.openai.com. Önce girmişim. Buradan seçeyim. Evet. Ve save ediyorum. 2 tane kaydım oldu. Şimdi bu liste görünümü. Şuradaki Bots Home butonuna tıklarsak butonlar halinde, buna kart deniyor. Kartlar halinde görünür duruma getiriyoruz. Ama henüz yeterince bilgi yok burada. Bu şekilde de çalışır. Örneğin tıkladım. Bakın hemen gitti. Chat OpenAI.com'u açtı. Kapatayım burayı. Sistem zaten yavaş, o yüzden fazla zorlanmasın. Google Bar'da tıklayalım. Tıkladık. Hemen bart.google.com açıldı. Aynı şekilde. Açıldı. Evet. Bunu da kapatalım.